Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün DJI Mini 3 ile karşınızdayım. DJI Mini 3 Pro'dan sonra DJI bir sürpriz yaptı ve Mini 3'ü çıkardı. Yani Pro simgesini çıkardı. Drone'dan bazı özellikleri kırptı ve daha ucuz bir versiyonu Mini 3 ile karşımıza çıktı. Bu aslında giriş seviyesi için alınabilecek en ucuz, en iyi drone oldu. Ama tabii ki de eksikleri var. En başta bu önde gördüğünüz sensörler aslında bir çarpma sensörü değil, içleri boş. Yani bunu alacak kişiler böyle bir kafa karışıklığına denk gelebilirler. Çünkü dışarıdan baktığınızda Mini 3 ile çok benzer görüntüde ama bunda ön arka sensörler yok. Sadece altta bir tane pozisyonlama sensörü var. Buna mutlaka dikkat edin. Diğer özelliklerinde zaten kamera özellikleri aynı ama sadece bu 4K 30 FPS çekiyor. Pro'da 4K 60 FPS çekiyor. Yine aynı şekilde dik çekim modu var. Bu da en güzel özelliklerden biri. Çünkü neden? Artık sosyal medyada hayatımız dik çekim oldu. Mavic 3'te maalesef bu özelliği koymadılar. Biz mecburen ne yapıyoruz? Normal 16:9 çekip cropluyoruz. Ama bu drone'da öyle bir duruma gerek yok. Direkt siz dikey video çekebiliyorsunuz. Akıllı uçuş modları tabii ki de var. Ve en önemli özelliği olan bu drone çok uzun süre uçabiliyor. Özellikle bu paket Plus paket. Normalde 38 dakikalık bir uçuş süresi var. Ama Plus bataryalı paket alırsanız bu ayrıca 2 tane de 51 dakika uçabiliyor. Yani şu anda Mavic 3'ler 46 dakika uçtuğunu göz önüne alırsak bu ufacık drone 51 dakika uçtuğunu söylüyor. Ama bakarken sitesinde açıklama kısmında zannediyorduk ki hepsi 51 dakika. Ama size de bir bilgi olsun. Sadece bir tanesi 38 dakikalık çıkıyor. Diğer ikisi 51 dakikalık uçuş süresi veriyor. Buradan da böyle bir olay var. Yani aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi jelatinler daha üstünde. Daha ilk defa sizinle birlikte açacağım. Aldığım arkadaş, yani bunu alan arkadaş şu anda kameramanım. O bile heyecanla bekliyor karşımda. Sağ olsun bana sakladı. Bu heyecanı ben yaşayacağım. Kaan'cığım teşekkür ederim. Evet, 249 gram olarak geçiyor bu drone. Ama Türkiye'de bu kanun tabii ki de çok da önemli değil. Bizde 500 gram altı kayıt zorunluluğu yok. Ama Türkiye'de yanlış anlaşılan bir durum var. Kayıt zorunluluğu olmaması her yerde uçabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu başka bir videonun konusu. Ama söylemiş olayım. Bunu alsanız da izinsiz her yerde uçamazsınız. Evet. Şimdilik kısaca söyleyeceklerim bunlar. Paket açılışına geçelim o zaman. Kutumuzun bir yüzeyinde drone'umuz ve kumandamız var. Bu kumanda DJI RC N1 olarak geçiyor. Bu Mini 3 ile beraber ekranlı kumandayı da satın alabilirsiniz. O paketi de mevcut, aynı Mini 3 Pro ve Mavic 3 serisinde olduğu gibi. Combo paketi olduğu için bir tane az önce dediğim gibi 38 dakikalık bir batarya, 2 tane de 51 dakikalık uçuş sağlayan bataryamız var. 6 tane pervane, çoklu şarj aleti ve çantası var. Açılışını yapalım. Evet, hiç okumadığımız kullanıcı kılavuzu. Ama mutlaka okumanızı öneririm tabii ki de. Çantası ile birlikte çıkıyor. Ve kutunun içinde başka hiçbir şey yok zaten. Çantası gayet kaliteli bir deri çanta. Önde bir tane gözü var. Yanlarda herhangi bir göz yok. Ve bir askı kolu mevcut. Evet, ilk olarak karşımıza standart artık her drone'da gördüğümüz kumandamız çıkıyor. Bu kumandamıza buraya telefon veya tablet bağlayarak uçuşumuzu yapıyoruz. Sticklerimiz alttan çıkıyor. Bu şekilde cıvatalanıyor. Üzerinde açma kapama butonumuz, modlar arasında geçiş butonu, eve geri dönüş butonu. Burada fotoğraf ve video arasında geçiş yapabileceğimiz buton ve burada atanabilir bir buton bulunuyor. Burada da fotoğraf, video çekme butonu ve gimbal'ı aşağı yukarı indirebileceğimiz bir buton bulunuyor. Arkasında herhangi bir butonumuz yok. Altta da Type-C girişle şarjımızı yapıyoruz. Evet, buradan da drone'umuzun kendisi çıkıyor. Evet, minnacık bir şey geldi. Gerçekten bir Mavic 3 kullanıcısı olarak benim gözüme bayağı küçük geldi. Şurada pervane koruyucuları var. O yüzden kanatları şu an
açamadım. Evet, bu şekilde çıkarttım. Evet, bu şekilde açılıyor. Bunlar da geriye doğru açılıyor. Gimbal koruma kapağı da bu şekilde açılıyor. Evet, arkasında bir koruyucu sünger var. Bunu çıkardıktan sonra drone üzerindeki silikonları da sökelim. Silikon mu artık bu, neyse, jelatin. Pardon. Bunun her yerine jelatin yapıştırmışlar ya. Gimbal o kadar küçük ki korumak için de herhalde her yere yapıştırmışlar. Evet. Bu şekilde dönerek dik çekimlerini yapmamızı sağlıyor. 249 gramlık ultralight bir drone'umuz. Gerçekten o kadar hafif ki içinde batarya olup olmadığına bile şüphe duydum. Bu şekilde de bataryayı çıkarıyoruz. Altında gördüğünüz sadece pozisyonlama sensörleri mevcut. Bu sensörler sayesinde iniş kalkış yapabiliyor. Önde herhangi bir sensör yok. Sadece bunlar görüntü. Arkasında da herhangi bir sensör yok. Sağında solunda da yok. Arkasında bir tane Type-C giriş var ve mini SD kart girişi mevcut. Pervaneler kolay takılabilir çıkarılabilirlerden değil. Tornavidayla takılıp çıkarılabilenlerden. Evet, burada da kablolarımız olması lazım. Bir tane tornavidamız çıkıyor. Bir tane Type-C kablomuz. Bir tane de Type-C'den Type-C'ye kablomuz çıkıyor. Evet, burada da çoklu şarj aletimiz ve yedek bataryalarımız. Bu iki bataryayla da 51 dakika uçuş yapıyoruz. Plus batarya olduğu herhangi bir yerinde yazıyor mu acaba? Şu anda ben göremedim. Plus batarya diye belirgin bir şekilde yazmamışlar. Bir de şunu çıkartayım bakayım. Ama ağırlık açısından bayağı bir fark var. Yani ağırlığından direkt zaten bunun plus batarya olduğunu anlıyoruz. Bir de zaten burada 249 gram yazısı var ultralight. Bu plus bataryalarda herhangi bir yazı yok. Ağırlığı da bayağı fark ediyor. Bu batarya normal bataryası 2453 mAh. Plus batarya ise 3850 mAh. Ağırlıklarında ciddi bir fark var. O 51 dakikayı da bu plus batarya sayesinde uçuyor. Bu ne işe yarıyor? Bu da bunun çoklu şarj aleti. Bunları buna diziyorsunuz. Uçacağınız günün öncesi şuradan Type-C'den direkt kablonuza bağlıyorsunuz. Type-C kablo da vermiş. Type-C'den tip A'ya da kablo vermiş. Ama herhangi bir adaptör çıkmadı şu anlık. Ve buraya açma kapama tuşu da var. Sırayla bu şarj oluyor. Geceden sabaha bırakıyorsunuz ve 3 bataryanız da dolmuş oluyor. Yani hepsi aynı anda dolmuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bu çekimi var ya. İnşallah sağ salim tamamlayacağız. Yani. O masaya mı çarptı? Bir şey mi oldu, düştü? Nazar mı ettik? Ne oldu? O zaten emanet duruyor orada da o yüzden. Kamera arkası kazalar. Yani bu fakir setup'ı bu kadar olur. Evet, çantamızın son gözü kaldı. Buradan da yedek pervanelerimiz çıkıyor. Böyle 6 tane yedek pervanemiz çıktı. Ve kumandadan telefona kablolarımız çıkıyor. Type-C'den Type-C'ye, Type-C'den micro USB'ye ve üzerinde de zaten Lightning kablosu da, Type-C'den Lightning kablosu da mevcut. Evet, tüm içeriklerimiz bunlar şu anlık. 3 tip drone'umuzu da yan yana dizdim boyut farkını anlamamız için. Burada Mavic 3 Classic var, Air 2S var ve Mini 3 var. Boyutlar bu şekilde gözüküyor. Şöyle üst üste koyduğumuzda boyutlar bu şekilde. Hatta Mini 3 Mavic 3'ün yarısı kadar diyebiliriz. Evet, bu drone'umuz bahtsız bedevi. 2 kez kaza geçirdiği için sahibi bahtsız bedevi notunu yollamış. Evet, boyut karşılaştırmasında bu şekilde yapmış olduk. Evet, drone'umuzun paketini açtık ve size atladığım özellikleri de burada bahsedeyim. Level 5 rüzgar direncine sahip, yani 38 kilometreye kadar rüzgara
dayanıklı diyor. Ama siz yine de mutlaka dikkatli olun rüzgarda. Ben minilere pek güvenmiyorum açıkçası. Ama bu garantiyi vermiş gibi duruyor marka. Kullanan arkadaşlarım da gayet memnun. Özellikle dik çekimi ve gece çekiminden çok memnunlar arkadaşlarım. DJI'nin diğer tüm dronlarında olduğu gibi akıllı uçuş modları bunda da var. Bu modlar sayesinde sosyal medyada paylaşmalık çok güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Ama eksiklik olarak gördüğüm Hyperlapse ve Timelapse maalesef bu drone'da mevcut değil. Belki güncellemeyle gelir ama bu tabii ki de DJI'nin keyfine bağlı bir durum. Getirir mi bilmem. Kamerasına gelecek olursak 1/1.3'lük bir sensöre sahip, 12 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 4K 30 FPS'e kadar da HDR videolar çekebiliyor. Mini 3 Pro'dan bir fark olarak da bunda O2 görüntü aktarım teknolojisi var. Diğerinde O3 teknolojisi vardı. Bu da menzili dolayısıyla etkiliyor. Bundaki menzil 10 kilometre ama tabii ki de bu tip bir drone için 10 kilometre gayet yeterli bir menzil. Fakat tabii ki de bunu şehir içinde bu 10 kilometreleri görmeniz pek mümkün olmayacaktır. Tabii bir de bunun CE modu, FCC modu olayı var. Bu 10 kilometre genelde FCC moda göre verilen bir menzil oluyor. Renk işlemeyi sevenler varsa bu drone'da D-Cine-like olayı da yok. Eğer D-Cine-like isterseniz de Mini 3 Pro'ya odaklanmanız gerekiyor diyebilirim. Evet, tekrardan uyarmış olayım. Bu önünde gördükleriniz bir çarpma sensörü değil. Bu drone'un hiçbir yerinde çarpma sensörü yok. Sadece altta 2 tane pozisyonlama sensörü var. Buna mutlaka dikkat edin. Eğer sensör istiyorsanız, çarpma sensörü istiyorsanız yine bunun prosuna bakmanız gerekiyor. Ama ben uçuş süresi istiyorum derseniz bu Plus bataryalar sayesinde 51 dakikaya kadar uçuş yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili tabii biz daha çok video çekeceğiz. İlk uçuş videosunu da çekeriz. Ayrıntılı olarak da bakarız. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Daha fazla bu gibi içerikler için de videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.